Herkese merhabalar. Devre elemanları serisiyle karşınızdayım. Elimde bir tane MOSFET şöyle gösteriyorum. IRF-Z44N ve bir tane de transistör var arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte basitçe transistörler ve MOSFET'lerin arasındaki farkı inceleyeceğiz. Basitçe diyorum çünkü bir amatörün anlayabileceği seviyede bunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Çünkü bununla ilgili çok fazla soru geliyor arkadaşlar. Yavaş yavaş da devre elemanları serimizi oluşturmaya başlamış bulunmaktayız. Şimdi MOSFET'imle başlamak istiyorum. Öncelikle transistörümü şöyle bir kenara alacağım ve MOSFET'imin pin bilgileriyle devam edelim. MOSFET'imi birazcık kenara çektim. Şu an ekranın sağ tarafında MOSFET'imin pin bilgilerini görmektesiniz. Bu bilgileri paylaştıktan sonra MOSFET'imizin pinlerini büktük. MOSFET'imizin ortadaki pini, yani şu pini ile şuradaki soğutucunun vidanın geçtiği buradaki metal parça birbirine bağlı. Siz yükü isterseniz buradan, isterseniz de buradan bağlayabiliyorsunuz. Yani şu ikisi aslında D çıkışı. Bu önemli arkadaşlar. Bazı devrelerde bunu bilmeyen arkadaşlar sistemin kısa devre olmasına neden oldukları gibi bazen buradan çıkış aldığımızda da şaşırabiliyorlar. Bunu ekstra bir not olarak düşmek istiyorum. Aynı şey transistör için de geçerli. Elimdeki tip 41C için konuşacak olursak şuradaki orta kısım kolektör bacağımız aynı zamanda buradaki ortadaki pine bağlı. Yani hem burası hem burası aslında aynı bacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi MOSFET'imizle devam edelim. MOSFET'imiz üzerinde 3 tane bacak var. Transistörde de aynısı. Bir fark yok arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. G, D ve S bacakları olmak üzere 3 tane bacağımız söz konusu. G pini gate, yani kapıdan geliyor. Kapı demek, buradan giriş yaptığınızda sistem aktif oluyor. MOSFET'lerde durum tabii ki biraz daha farklı ama ben bazen buna tetik pini de diyorum. Çünkü buradan küçücük bir elektrik sinyali gönderdiğinizde MOSFET'imiz tetiklenmiş ve çalışmaya hazır hale geçiyor. Sistemi açıyor arkadaşlar. Fakat sistemi kapatmıyor. Birazdan bunu inceleyeceğiz. Aynı şey şuradaki transistörümüzde de geçerli. Şöyle tutacak olursam burası base pini arkadaşlar. Transistörümüzde de bu pinimiz base pini. Buradaki çıkışlarda aynı. Şurası eksimiz, emiterimiz, burası kolektörümüz, artımız. Özellikle bu ikisini getirdim ki bacak şekilleri de birbiriyle aynı olduğu için daha rahat kıyaslayabilelim. Tip 41C'nin base pini, yani tetik pini burası. Şurası artı çıkışımız, burası da eksi çıkışımız. Basit bir platform üzerinde hem MOSFET'imi hem transistörümü bağlayacağım ve birer tane de lamba bağlayarak ikisi arasındaki farkı basitçe kıyaslayıp inceleyeceğiz. MOSFET ve transistör arasındaki farkı anlayabilmeniz için şöyle basit bir devre hazırladım. Bakın, hem transistörümün emiterini hem de buradaki MOSFET'imin S pinini şuradaki kalın kablo üzerinde birleştirdim. Yani burası bizim eksi girişimiz olacak. Yük bacaklarına buradaki kolektör ve buradaki D bacağına arkadaşlar bir tane led bağladım. Kırmızı ledlerimiz gözükmekte. Şuraya da 1K'lık bir direnç bağladım ki ledlerime herhangi bir zarar gelmesin. Şimdi devreyi şöyle kıskacıma bağlayacağım. Ardından güç vereceğiz ve ikisi arasındaki farkı basitçe inceleyeceğiz. Öncelikle devremin eksi girişinden eksi kutbumuzu bağlıyoruz. Şuradan da artı girişinden artı kutbumuzu bağlıyoruz arkadaşlar. Rahat anlaşılır olsun diye ortamdaki ışığı birazcık azaltıp ledler üzerinde ikisi arasındaki en büyük farkı göstermek istiyorum. Transistörle devreyi anlatmaya başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum, bakın base bacağımız, yani artı ile birazcık parmağımı ıslattım, bakın parmağım ıslak, artı ile base bacağı arasına dokunduğumda bakın elimin üzerinden geçen akım bile buradaki led'i tetiklemeye, yanmaya, yakmaya yetiyor. Bakın şöyle buradan küçücük bir sinyal, küçücük milivoltlar seviyesinde gelecek bir elektrik akımıyla buradaki gördüğünüz transistör aktif oluyor ve led'i yakıyor arkadaşlar. Burada en çok dikkat etmeniz gereken şey giriş akımını, bakın parmağımı çektiğim anda led'in sönüyor olması.
Yani bizim giriş akımını kestiğimiz anda çıkışında kesildiğini görmenizi isterim. Giriş akımının artması durumunda ledin parlaklığı da değişiyor arkadaşlar, bakın. Yani siz buraya ne kadar voltaj uygularsanız çıkış akımınız da o kadar artacaktır. Bu bilgiyi verdikten sonra hemen MOSFET'e geçmek istiyorum. Şimdi N kanal MOSFET'imizle devam edelim arkadaşlar. Şöyle dokunuyorum. Bakın, tetik pinine parmağımı dokundurduğum anda LED'im aktif oldu. Şu an ellerimin ikisini de çektim. Normalde bu işlemi transistörde yaptığımızda, bakın, transistörde enerjiyi kestiğimde çıkışta kesiliyor. Ancak MOSFET'te böyle bir şey söz konusu değil. MOSFET hala enerji göndermeye devam ediyor. Ta ki ne zamana kadar enerji gönderecek? Bakın, giriş pinine artı uygulayarak aktif etmiştik. Şimdi eksiği tutuyorum. Diğer parmağımla buradaki tetik pinine eksi uyguladığımda MOSFET'im kapanıyor ve kapalı olarak kalıyor arkadaşlar. Bakın, tekrar açılmadı. Bakın, artıyı tutuyorum. Tekrardan dokunduğumda şu anda MOSFET'im aktif oldu. Eksiği tutuyorum. Tekrar dokunduğumda MOSFET'im devreden çıkıyor. Ancak transistörde enerjinin sürekliliği gerekiyor arkadaşlar. Bakın, dokunmayı kestiğim anda LED'in söndüğünü görebilirsiniz. Ancak MOSFET'te böyle bir şey söz konusu değil. MOSFET sürekli enerji göndermeye devam ediyor. Bakın, enerjiyi kesmek istediğimde buraya dokunmam gerekiyor. Yaptığım devrelerde mutlaka denk gelmişsinizdir. Daha önce yaptığım devrelerde mutlaka bu MOSFET'in normal bir transistör gibi davranması için direnç ekliyorum dediğimi duymuşsunuzdur. Peki bu direnci eklediğimizde MOSFET'imiz nasıl davranıyor? Hemen bunu göstermek istiyorum. MOSFET'in normal bir transistör gibi davranmasını istediğimizde bir direnç eklememiz gerekiyor. Şu anki kullandığım devrede 560K'lık bir direnç kullanacağım. Bu devrenin özelliğine göre, giriş akımına göre, tetik akımına göre değişiklik gösterebilir. Şu an için 560K'lık direncim yeterli. Direncimi MOSFET'ime ekleyeceğim ve bakalım nasıl davranacak. S pini ve gate pin arasına gördüğünüz gibi direncimizi ekledik. Şimdi transistör ve MOSFET'imizin davranışlarını bir kez daha inceleyelim. Öncelikle transistörle başlıyorum. Bakın, transistörde parmağımı dokundurduğumda LED'im yanıyor. Parmağımı çektiğimde tetik bacağından, yani base bacağından LED'im sönüyor. Biraz önce MOSFET'imizde parmağımı dokundurduğumda LED'im yanıyordu. Parmağımı çektiğimde yine yanıyordu. Ancak eksi üzerinden bir akım gönderdiğimde sönüyordu. Şimdi direnç bağlantısı sonrası tekrar inceleyelim. Bakın arkadaşlar, şimdi tıpkı bir transistör gibi davranıyor ve ben buraya dokunduğum zaman LED'im yanıyor. Parmağımı çekince LED'im de sönüyor. Şöyle tekrardan göstereyim. Peki biz bunu nasıl sağladık? Bunu arkadaşlar basitçe anlatmam gerekirse birazcık yaklaştırayım sizin için. Şöyle bakın ve odaklayalım. Şuradaki eksi pini üzerinden direnç yardımıyla buradaki tetik bacağına akım gönderdik ve ben artı kutbunu kestiğimde bu direnç üzerinden eksi geçerek buradaki işlemi sonlandırıyor. Yani MOSFET'imi devreden çıkarıyor. Basitçe bu şekilde anlatabilirim. Bu uygulamamızda basitçe bir transistör ve bir MOSFET arasındaki farkı birlikte incelemiş olduk. MOSFET'lerimiz N kanal ve P kanal olmak üzere iki tane çeşidi var arkadaşlar. Ben şu an N kanal bir MOSFET'i inceledim. Yine transistörlerde PNP ve NPN olmak üzere iki farklı çeşidi var. Bunu bilmeniz önemli. Transistör çeşitlerinin ve MOSFET çeşitlerinin kendi arasındaki farka çok fazla girmeyeceğim arkadaşlar. Bunu başka bir videomuzun konusu haline getireceğiz. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın diyerek bu noktada videomu sonlandırıyorum. Ayrıca benim size anlattığım konunun giriş seviyesinde olduğunu, amatörler için yeterli olduğunu ancak çok daha fazla bilgi olduğunu bilmenizi isterim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın.